Saygıdeğer misafirlerimiz, Sayın Genel Başkanımız gelmek üzere. Lütfen hepinizi yerinize davet ediyoruz. İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin lideri Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu grubumuzu teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. İYİ Parti, soyguna, ranta, talana ve yalana hayır diyenlerin partisidir. Haksızlığa ve adaletsizliğe dur diyenlerin partisidir. Tek adam düzenine, onun ceberrut anlayışına ve zulmüne baş kaldıranların partisidir. Mazluma ve ezilene kucak açanların partisidir. İYİ Parti, köylünündür, kentlinindir, yaşlınındır, gencindir. İYİ Parti annenindir, babanındır, çocuklarındır. İYİ Parti sağcının da solcunun da partisidir. Alevinin de Sünninin de partisidir. Muhafazakarın da sekülerin de partisidir. Kürdün de Türkmenin de partisidir. Kendini bu ülkeye ait hisseden, ay yıldızlı bayrağımız altında yaşamaktan onur duyan herkesin partisidir. İYİ Parti, Türkiye'nin, aziz Türk milletinin partisidir. Ve Türkiye'nin son kalesi, teminatı ve istikbalidir. İşte bu muhteşem kalenin burçlarında ben de varım diyen ve Türkiye'nin her yerinden koşup gelen bütün iyilere, bütün cesurlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Muhterem Genel Başkanım, sayın milletvekillerimiz, divan üyelerimiz, kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensupları. İYİ Parti Grup Genel Kurulu toplantısının 28. dönem 3. yasama yılı 31. birleşimini açıyorum. Ayrışmayı değil, birleşmeyi, kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı, çatışmayı değil, barışmayı, sürünmeyi değil, şahlanmayı hak eden büyük Türk milleti için başaracağız diyerek yola çıkan, yıllardır verdiği samimi ve kararlı bir siyasi mücadeleyle hepimizin gönlüne taht kuran, azmi, kararlılığı ve tecrübesiyle bizlere örnek olan ve ihanetin her köşede pusu kurduğu bir dönemde endişeye mahal yok, biz buradayız diyerek Türkiye'ye umut olan kıymetli Genel Başkanımızı haftalık konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Genel Başkanım. Büyük Türk milleti, değerli milletvekillerimiz, saygıdeğer konuklar, aziz dava arkadaşlarım, sevgili gençler, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Grup toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sözlerimin başında 2 gün önce vefat eden ve dün defnedilen Adalet ve Kalkınma Partisi eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen Beyefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine, Adalet ve Kalkınma Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Biliyorum ki memleketin konuşulması gereken çok meselesi vardır. Türk milletinin gür sesle duyurulması icap eden, çözüm bekleyen çok yakıcı dertleri vardır. Ve yine bilinsin isterim ki bu dertlerin hiyerarşisini doğru hiyerarşisini yapmak doğru olmadığı gibi mümkün de değildir. Ancak öyle mevzular vardır ki o kadar özümüze ilişkin ve o kadar varoluşsal ki bazen böyle kelimeleri içinde 2 tane s falan olunca zor telaffuz ediyorum. Öyle varoluşsal ki asırlardır bitmeyen yıkıcı ajandaların her daim yegane gündemidir. İşte bu sebeple bazı dertlere evleviyetle değinmek bizler için kaçınılmaz oluyor. Biz bir meseleyi öncelikli olarak ele alırken belirli bir takım medya veya sosyal medya figüranlarının feryatlarına ve figanlarına da kulak tıkadığımızı belirtmeliyim. Çünkü konu Türk milletinin tarihi ve coğrafi varlığı olduğunda, onur, şeref ve haysiyeti olduğunda kimsenin menfi tepkisi bizim umurumuzda olamaz. Ben bunları ne mutlu Türk'üm diyene sözünde bahsi geçen her Türk gibi vazife addediyorum. Ben Türk milletinin milli karakterine ve seciyesine kir, pislik veya çamur atmakla görevli resmi ya da gayri resmi memurlara karşı söz, eylem ve kimlik müdafasına bütün bir ömrümü adadım. 1000 ömrüm olsa yine hepsini adarım, milletime ve devletime feda olsun. İşte Talat Paşa hassasiyetimiz de tam olarak bununla ilgilidir. Bilinçli ve bilinçsiz tarafların tamamı da bunu böyle anlamalıdırlar. Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 18 Haziran 2025 tarihli 98. birleşiminin 2. oturumunda söz alan DEM Partili bir milletvekili, milletimizi ve şanlı tarihimizi hedef alan bir konuşma yapmış, Türkiye'yi soykırımcılıkla, Talat Paşa'yı da katillikle itham etmiştir. Bilinmesini isterim ki Türk milletine soykırım iftirasında bulunmak tarihimize yöneltilmiş düşmanca bir saldırıdır. Bu düşmanca saldırıya geçit vermemek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde direnç gösteren tüm milletvekillerimizi, başta Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk ve Manisa Milletvekilimiz Şenol Sunat Hanımefendi olmak üzere alınlarından öpüyor ve tebrik ediyorum. Çok değil. Bundan yaklaşık 8 yıl kadar önce aynı kürsüden yapılan benzer bir açıklama karşısında Talat Paşa'yı ve Türkiye'yi savunmak için sıraya giren Cumhur Koalisyonu üyeleri bugün hiçbir şey olmamış gibi şayet susuyorsa, Türkiye'yi soykırımcılıkla itham eden o zatı ve onun ithal kirli sözlerini umursamıyorsa, orada bir hassasiyet değil, üstü kapalı bir onay, hatta memnuniyet görülmekteyse
Mesele ancak umursamaz, ilkesiz ve teslimiyetçi bir iktidar zafiyetiyle tanımlanabilir. Bu kürsüden Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazılı makamların masalarında oturanlara sesleniyorum. 3 günlük siyasetinizle 3000 yıllık devletin kirletilmesine seyirci kalamazsınız. Herkes aklını başına alsın. O makamlar için iradelerinize koydurduğunuz ipotekleri kaldırın. Türk milletine, Türk devletine rağmen onların hilafı ısrarında kalırsanız tarih sahnesinde sorumluluktan kurtulamazsınız. İyi Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yaptığımız müracaatla söz konusu konuşmanın meclis tutanaklarından çıkartılmasını, iftira nitelikli beyanların sahibinin meclis iş tüzüğüne göre cezalandırılmasını talep ettik. Ayrıca meclis başkanı ile birlikte mecliste grubu bulunan siyasi partilere de ziyaretlerde bulunarak konuyla ilgili hassasiyetlerimizi kendilerine ilettik. Şimdi kendimiz için değil, milletimizin geleceği için adaletin tecellisini bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşürülen bu gölgeden en kısa zamanda kurtarılacaktır. Ne tesadüftür ki saray iktidarı yeni adalet sarayları inşa etmeye başladığından beri adalet saray sultasından kurtulamadı. Bırakın kurtulmayı, her gün o karanlığın bataklığında daha da çok gömülmeye başladı. Evet, sadece adalet değildir karanlığa sürüklenen, aynı zamanda hürriyettir. Fikirde, düşüncede, bilimde, medyada, okullarda, sokaklarda hürriyet her yerde zincirlidir. Nasıl ki adalet herkes için lazımsa, kadını, erkeği, zengini, fakiri bundan yoksun olduğunda hiçbir sıfat onu yerine koymaya yetmiyorsa, hürriyet de aynen öyledir. Cumhur koalisyonuna imtiyaz olarak tanımlanırken milletten esirgeniyorsa, orada ancak ve ancak esaret vardır, zorbalık vardır ve istibdat vardır. Evet, adalet sarayları. En büyüğü ise İstanbul Çağlayan'dadır. Ve bu en büyük adalet sarayının gölgesinde Abide-i Hürriyet anıtı vardır. O anıtta ölülerimiz değil, mücadelemiz yatmaktadır. Sadece Talat ve Enver Paşalar değil, Mithat Paşalar, Mahmut Şevket Paşalar yatmaktadır. Her daim kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyerek, yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti diyerek ömrünü bu yolda feda edenler yatmaktadır. Bu sıradan bir tarih değil, bizim tarihimizdir. Türk'ün makus talihini yenenlerin tarihidir. Namık Kemallerden Mustafa Kemallere kadar çağın Türk'e uymasını bekleyerek uyuyanların değil, Türklüğün çağı geçmesi için, bu olumsuzluklardan kurtarmak için onu uyandırmak isteyenlerin tarihidir. Ona şevk ve şan verenlerin, ilham verenlerin tarihidir. Allah hepsinden gani gani razı olsun ve andolsun ki 250 senedir süren bu mücadele, Cumhuriyetle taçlanan bu kutlu yol ve büyük ülkü her daim yoldaşlarını ve gönüldaşlarını bulacaktır. İyi Parti işte bu tarihin bir çıktısı, bu mücadelenin sönmeyen ve asla sönmeyecek olan meşalesidir. Aziz milletim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hukuk devleti kavramının Türkiye'de iki önemli eksiği vardır. Bunlardan birincisi hukuktur,
İkincisi ise ne yazık ki devlettir. Bu ikisi olmayınca geriye meşruluğunu yeniden üretemeyen, haliyle de geriye iktidardan ziyade alelade bir organizasyon kalmaktadır. Sarayın makam saplantısıyla ürettiği tehdit ve tehlike budur. Ve bu haliyle de devletimizin ve milletimizin bekası bizzat beka beka diye bağıranlarca tehdit edilmektedir. Asıl tehdit devletimizi ve bir oydaşma ve meşveret zemini olarak değil, bir şahıs malı zannedenlerin ta kendileridir. Hayatlarımızın her alanında her gün bunun sayısız örneklerini yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşadıklarımız ise aylardır uyardığımız bu tehditlere ilişkin çok net bir örnek teşkil etmiştir. Artık devlet kalmamıştır. Gazi unvanlı meclisimizin kürsüsü, büyük Türk milletine ve binlerce yıllık devletimize soykırımcı iftirası atılacak hale getirilmiştir. Ne yazık ki meclisi yöneten başkan vekili bu sözleri değil, bu sözlere tepki gösteren, Türk'ü ve Türk devletinin değerlerini savunan İYİ Parti'nin sesini kısmaya çalıştı. Elbette ki bunun karşılığı olan haklı tepkiyi de gördü. Talat, Enver, Cemal Paşalar, derdimiz sadece bu önemli şahsiyetlerin aziz hatıralarıyla sınırlı değil. Derdimiz Türk modernleşmesine, uyanışına, inkişafına karşı girişilen sağlı sollu bölücü yıkıcı saldırılara karşı Türk milletini ve onun devletinin değerlerini savunmaktır. Derdimiz 200 yıllık ilerleme ve muasır medeniyetler seviyesini aşma yolculuğumuza taş koyanlarladır. Konulan taşları da, o taşları koyanları da yolumuzdan kaldırmak hepimizin, boynumuzun borcudur. Bu borcu bize tarih yüklemiştir. Bu borcu bize ecdat yüklemiştir. Bu borcu Cenab-ı Hak nasip etmiştir. 1071'de Malazgirt Ovası'nda Alparslan, 1453'te İstanbul surlarının önünde Fatih Sultan Mehmet Han, 1900'lerin başında İttihat ve Terakki, 1920'lerde Kuvayi Milliye, bugün ise İYİ Parti'yiz. Bu sesi asla ama asla susturamayacaksınız. Bu yürüyüşü durduramazsınız. Bu ülküyü unutturamazsınız. Evet, ne dedik? Türkiye'de hukuk devletinin iki eksiği var. Biri hukuk, diğeri devlet. Son günlerde yaşadığımız bu durumun ikinci örneği hukuksuz tutuklamalardır. Onun da son temsilcisi gazeteci Fatih Altaylı olmuştur. Demokrasi ve Türk milletinin kendini yönetme azmine ilişkin basın ve ifade hürriyetinin sınırları içinde olduğu su götürmez bir örnekten bu kez bir tehdit çıkarıp bunu da Cumhurbaşkanı'na karşı diğer fiili hareket kavramının içine koyup bir gazetecinin önce gözaltına alınmasına, ardından da tutuklanmasına şahit olduk. Teknik hukuki ayrıntılara girmeyeceğim ama bu durum işte bu ülkede ne hukukun ne de devletin olmadığının en güzel ikinci örneğidir. Geldim üçüncü örneğe. Torbacı iktidarımız durdurak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta komisyondan Cumhur Koalisyonu kadrolu ve geçici ortaklarının geçirdikleri yeni bir torba kanun teklifi ile AK Parti iktidarının semirttiği 3 holdingin menfaatlerine göre yasa yapılmaya çalışılıyor. Kamunun değil, rant kadrosunun yararı için çalışan Cumhur Koalisyonu bu kez de tabii ve kültürel mirasımızı talan etmenin yeni yol ve yöntemlerini hazırlamış. Ola ki bakanlıklar izin vermez,
İşlerinde hala vatanına sadık, milletine bağlı bürokratlar kalmıştır düşüncesiyle yürütmenin tekelinde tek adamın egemenliğinde bir kurul kurup işlerini tıkırına koymanın sözüm ona yasal zeminini hazırlıyorlar. Çevresel etkinin değerlendirilmesi gibi hususları da işlevsizleştirip bir oldu bitti süreci getirip ön kontrolü ortadan kaldırıyorlar. Şimdi aynı bu beyler ve bu beylerin kirli zihniyeti sözde sivil anayasa sevdasına düştüler. Kendileri Türkiye Büyük Millet Meclisi dururken 11 kişilik komisyon kurup çalışma yapıyorlar ya, bakın uymadıkları anayasanın 169. maddesi ne diyor? Ormanlar devlet eliyle korunur. Bu alanların mülkiyeti devredilemez diyor. Peki bu beyler ne yapıyor? Bu torba teklifle Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurdukları bir kurula maden alanlarına denk gelen ormanların ücretsiz devrinde altın gibi değerli madenlere yönelik izinlerde yetki veriyorlar. Yahu siz anayasayı çiğnemeden iş yapamıyor musunuz Allah aşkına? Anayasaya uygun kanun çıkaramıyor musunuz? 23 yıldır yönettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, tarihiyle, anayasasıyla, kurumlarıyla, kanunlarıyla kavganız ne zaman nihayete erecek? Stratejik ve kritik madenlerin neler olduğunu Cumhurbaşkanı belirlesin. Yetmez. Bu maden faaliyetleriyle alakalı acele kamulaştırma kararını da Cumhurbaşkanı alsın. Bu da yetmez. Kurulun üyelerini de Cumhurbaşkanı atasın. Hatta Cumhurbaşkanı bu stratejik kritik madenleri kendi belirleyeceği oranda şirketlerin stok yapmasına da izin versin. Yemeğin tüm etlerini kendi tabağına koyan bu akla suyundan da koyalım mı diye sorası geliyor insanın, değerli dava arkadaşlarım. Sorası geliyor. Nerede hukuki öngörülebilirlik? Nerede devlet aklı? Nerede kamu yararı? Nerede temel hakların korunması? Yalanla ve talanla yarattığınız tek adam rejiminiz ile devleti şirkete, vatanı pazara, milleti de ırgata çevirdiniz. Allah sizi ıslah eylesin. Doymuyor, durmuyor, iflah da olmuyorsunuz. Aziz milletim, temel hakların korunmadığı yerde vatanın hak ve hukukunun da korunamayacağı açıktır. Topraklarımızdan bahsediyorum. Ağacımızdan, yeşilimizden, ırmaklarımızdan bahsediyorum. Çıkarılmak istenen yeni yasa ile birlikte vatanı yağma etmekte yeni bir aşamaya geçmek isteyen bir iktidardan bahsediyorum. Türk milletine de çağrıda bulunuyorum. Tarlanıza çökecekler, tarlanıza. İki dudaktan çıkan bir olurla tarlanıza çökecekler. Birkaç damla mavi mürekkeple atacakları imzayla çökecekler. Müsterih olun, yabancıya gitmiyor diyecekler. Karşınıza elinde uydu fotoğraflarıyla rant çeteleri ve onların taşeron şirketleri gelecek. Hayvan otlattığınız meralarınıza giremeyeceksiniz. Nesiller boyu büyütüp rızık paylaştığınız ağaçlarınıza çökecekler. Sizleri de ellerinizde tutuşturdukları yol harçlığı ile büyük şehirlerde inşa ettikleri tabuttan hallice beton binalara hapsedecekler. Kıymetli dava arkadaşlarım, Türkiye tarihi boyunca üreterek yaşamak ve kalkınmak zorunda olan bir memleket olmuştur. İnsanını doyurmak için bu toprakların üzerindeki zenginliklere muhtaçtır. İnsanını donatmak için de o zenginliklerden katma değer üretmek zorundadır. Bu topraklar bereketlidir. Ancak bunların yağmasına değil Anadolu hiçbir toprak parçası yetmez.
Biliyorsunuz en büyük yalanları, en vahşi madrabazlıkları, en çok tekrarladıkları sloganlardan anlaşılıyor. 2053, 2071, Türkiye yüzyılı, 2. yüzyıl, Cumhuriyet'in 3. evresi, gelecekten kasıtları hep bir sonraki seçimdir. Bunların derdi Türkiye ve Türk milleti değil, bir sonraki seçimdir. Bunun içindir ki her iki seçim arası Türkiye perişanlığa teslimdir. Seçim bittiğinde zamlar yağmaktadır. Maaşlara yapılacak zam ise her nedense rafa kalkmakta, kredi ve destekler unutulmaktadır. Çünkü kendi yağında kavrulan bir Türkiye bu sömürge iktidarı için en büyük kabustur. Birbirine güvenen, aynı vatan için çalışan, bununla da övünen Türk milleti bir Çin malı temu işi sultanlığının panzehiridir. Hürriyete ve adalete olan düşmanlıkları bundandır. Ekonomide hürriyet, paylaşımda adalet olursa bu büyük Orta Doğu projesinin piyonlarına Türk vatanında ve Türk devletinde işgal edecekleri bir tek makam bile düşmez. Devletin aklından ve fikrinden adaleti çıkarmaları da bundandır. İşte o durumda da geriye bir grup yağmacı kalmaktadır. Devlet değil, çeteye dönüşmüş bir grup başıbozuk kalmaktadır. Yağma yüzyıllardır bu topraklardan, Anadolu'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan elini bir türlü çekmedi. Emperyalistlerin kendileri gitse yerlerine bıraktıkları diktatörler hüküm sürmeye devam ediyor. Tam da bu tablonun bir parçası olarak Türkiye'yi yanı başımızdaki köhne krallıklar ve diktatörlükler gibi yer altından çıkardıklarıyla yönetmeye heves eden iktidarın Anadolu'yu ve onun binlerce yıllık zenginliklerini gözden çıkarması bundandır. Zeytin sadece kendi sofralarına girmesi gereken bir nimet, zeytinyağı sadece kendilerinin ekmek banması uygun olan bir şifaya dönüşüyor. Zeytin ağaçlarını taşıyacaklarmış. Nereye taşıyacaksınız? Beştepe'deki sarayın bahçesine mi? İmara açtığınız ormanların, koruların, ağaçlarını taşıdığınız gibi mi taşıyacaksınız? Anadolu toprağı sizin offshore hesabınızdaki para mıdır ki taşıyacaksınız? Ne Anadolu'muz ne de Cumhuriyet tarihimiz böylesini hiç görmemiştir. Adaletin köküne kibrit suyu dökülmüşken, adalet mekanizması saray danışmanları tarafından yönlendiriliyor iken, mahkeme heyetleri adil yargılama yolunda adımlar attığı anda bir kararname ile darmaduman edilirken, Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Adalet Sekreteri hiç yüzü kızarmadan Türkiye hukuk devletidir diyebilmektedir. Ülkemizin etrafı ateş çemberi haline dönüşmüşken, turistik bölgelerimizde büyük krizler ve problemler varken, sektör temsilcileri iptal edilen rezervasyon, azalan turist sayısı gibi krizlerle meşgul olurken, saçını tarayanlardan bir diğeri Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Sekreteri 50 metrelik lüks yatını Atina'daki marinaya demirleyip Türkiye'den yanına gelen gazeteciyle Türkiye'nin turizm politikasını konuşuyor. Bu rezil ve utanç verici tabloya karşılık artık söylenecek söz bile kalmamıştır. Bu acı verici örnek de Erdoğan'ın Sağlık Sekreterinden gelmiştir. Anadolu'nun hemen her yerinde her gün yeni bir sağlık skandalı yaşanırken, sağlık politikaları iflasın eşiğine gelmişken, milletimiz MR sırası için bir yıl sonraya gün alabiliyorken, devlet hastanelerinde ameliyat olmak için aylarca beklemek gerekiyorken, özel hastaneler uyguladıkları fiyatlar ile vatandaş için erişimi imkansız hale gelmişken, Bolu ilini ziyaret ettiği sırada
ne hikmetse aklına Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya değil Şam gelmiştir. Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesi açacaklarını söylemiştir. El insaf, gerçekten el insaf. Bu milletine düşman gaddar, dışarıdakine dost ve merhametli olmak değil de nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2018 yılından itibaren hayatımıza kattığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen ucube rejim bunlar gibi onlarca örnekle doludur. Milletin parasını millet için değil gösterişe harcamak, milletimizi ise en temel hizmetlerden mahrum bırakmak bu iktidarın artık yerleşmiş politikalarıdır. Buradan AK Parti'nin teşkilat ve yönetim kademelerine sesleniyorum. Tek adamın bakanı ve kurmayı olmanın reçetesi bellidir. Milletin dertlerinden, milletin sıkıntılarından ne kadar uzak olursanız, Türk milletine düşman, diğer herkese dost olursanız, bu iktidarın vazgeçilmezi olmak hedefine ulaşırsınız. Ancak büyük Türk milleti müsterih olsun. Bu utanç dolu devran elbet böyle devam etmeyecektir. Bu milletin dur diyeceği takvim yaklaşmaktadır. Sandık ufuktadır. Bu kara bulutlar memleketimizin üzerinde bir daha toplanmamak üzere dağıtılacaktır. Ve milletimize tüm bu yaşatılanların hesabı milletimiz adına İyi Parti kadrolarıyla sorulacaktır. Değerli kardeşlerim, İsrail'in Gazze'de estirdiği terör yetmezmiş gibi bir süredir İran'a da taşıdığı pervasız saldırganlığına, Gazze'deki suçlarına ortak olan Amerika Birleşik Devletleri de ortaklık etmiştir. İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığı saldırılar uluslararası hukuk açısından olduğu kadar bölgesel dengeler açısından da kabul edilemez bir riske kapı aralamıştır. Rejimler ve ülkeler, ülke halkları ve idareciler, diktatörlükler ve savaş politikaları bu karşılıklı çatışma oyununda hepimizi yakinen ilgilendiren ve ayrı ayrı düşünülüp değerlendirmemiz gereken hususlardır. Katliamcı ve insanlık düşmanı Netanyahu hükümetinin suç ortağı ve cüretinin kaynağı Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte düzenlediği her saldırı, attığı her bombanın aynı zamanda bu katil hükümetin ömrünü uzatmak üzere atılan birer iç şantaj malzemesi olduğu unutulmamalıdır. Aynı şekilde distopik Molla rejimi de İran'ın meşru müdafaa hakkının arkasına gizlenmektedir. Tarihin her aşamasında, özellikle de büyük çatışma ve savaş zamanlarında diktatörlükler, tiranlıklar, tek adam rejimleri ülkelerinin bekaları yerine kendi bekasını koymak konusunda mahirdirler. Savaşa ve barışa o ülkelerin asıl sahibi olan milletler karar vermediği sürece gayrimeşru rejimler savaştan beslenir ve kan akmaya devam eder. Bugün kalıcı ateşkes ilan edilmiş olsun ya da olmasın, Netanyahu'nun bir süredir üstlendiği ABD'nin vekil gücü ya da uç beyi rolüyle beraber İran için dile getirdiği rejim değişikliği çağrıları bölgede yeni bir Pandora kutusunun açılmasına neden olmuştur. Bölgemizin ve bilhassa ülkemizin Suriye krizinde olduğundan daha fazla olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. Ülkemizde bulunan İncirlik üssünün ve Kürecik'teki NATO'ya istihbarat aktaran radarın komşumuz İran'a karşı olası faaliyetleri engellemek adına bu çatışmalarda ne amaçla ve nasıl kullanıldığını bilmek Türk milletinin tartışılmaz bir hakkıdır. Bu tür durumlarda NATO üyesiyiz denilerek işin kolayına kaçılamaz. Son bir ayda cereyan eden hadiseler göstermiştir ki
Türkiye'yi yakın coğrafyasında meydana gelebilecek bir göç dalgasından koruyabilecek bir hükümet mevcut değildir. Ayrıca sözde terörsüz Türkiye söylemi içine gizlenen PKK'nın silah bırakacağına dair maksatlı, başka ajandalı ama özünde ahmak iyimserlik, PJAK gibi ikiz terör örgütlerinin emperyalizm tarafından kullanılma olasılığına karşı sessizdir. Bu gibi örgütlerin İran'ın parçalanması olasılığı karşısında ellerini ovuşturması, rejime karşı isyan çağrıları yapması, hatta son açıklamalarında İran Azerbaycan'ındaki Türk kardeşlerimize bile işbirliği çağrıları yapacak kadar hassizleşmektedirler ve özgüven kazanmaktadırlar. Görüldüğü gibi terör yalnızca Türkiye'de değil, Suriye'de de, İran'da da dış güçlerin maşası olarak her daim hazır ve nazır pusuda beklemektedir. Türkiye'nin hem İran Azerbaycan'ındaki kardeşlerinin esenliğini korumak ve sürdürmek hem de bölücü teröre fırsat vermemek için kendisine düşen tüm tedbirleri alması gerekmektedir. İran Azerbaycan'ındaki kardeşlerimizin ayaklarına taş değecek olursa soluğu orada alacak olan milyonlarca Türk vardır. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da kalbi oradaki kardeşlerimizle çarpmaktadır. Sadece PJAK ya da PKK değil, İsrail ve ABD başta olmak üzere herkesin aklını başına alması gerekir. Onların oyun kurup oynadıklarını zannettikleri bu toprakları bizler vatan, sınırlarımız ötesini de komşularımız biliriz. Özellikle ABD'nin müttefiklik hukuku çerçevesinde İran'a saldırırken Türkiye'ye danışıp danışmadığı meraka konu bir husustur. Bu yönde bir işaret yoktur. Türkiye, komşularının aleyhine faaliyet yürüten alçaklıklardan uzak bir ülke olmak durumundadır. Türkiye'nin kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sülh düsturuna sıkı sıkıya sarılması, en çok bu tür kriz ve çatışma zamanlarında hatırlanması ve ders alınması gereken bu özlü sözden öte bunun bir felsefe olduğunu anlamak mecburiyetindeyiz. Cumhur Koalisyonu'nun kadrolu ve geçici ortaklarının iç kamuoyuna ve oy tabanına yönelik İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir, her türlü cenge hazır olmalıyız türünden sorumsuzca söylemlerine ülkemizin ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin klavye delikanlarının hezeyanlarına değil, Türklüğüyle gurur duyan devlet adamlarına ihtiyacı vardır. Burası karikatür Kuzey Kore değildir. Mollaların kum havuzu değildir. Tanrı diye şeytana tapan bir takım canilerin hükmü altındaki İsrail'de değildir. Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda boş ve hamasi konuşmalar yerine güven veren adımlar atılmasına, içeride hukuk devleti, cumhuriyet ve demokrasiyi, dışarıda ise milli güvenliği güçlendirici değişim ve dönüşümlere ihtiyacı vardır. İsrail lobisi İran'ı 10 yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde tartıştırmıştır. İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son saldırısıyla da amacına ulaşmıştır. Şimdi aynı İsrail lobisinin kimi unsurları son yıllarda özellikle Suriye üzerinden dillerini Türkiye'ye dolamaya başlamışlardır. İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olduğu biçimindeki söylemler bu tehlikeli kampanyaya odun taşımaktan başka bir şeye hizmet etmemektedir. Böyle bir tehdit değerlendirmesi varsa iktidardaki Cumhur Koalisyonu'nun açık gizli liderleri bunu kamuoyu önünde seçmen tabanını konsolide etmek kurnazlığına alet etmek yerine
ilgili kurumlarla gerekli tedbirleri almalı, buna uygun savunmanın güçlendirilmesi adımlarını başta tam teşekküllü, entegre ve tam operasyonel bir hava savunma sistemi ve yeni nesil muharip savaş uçakları edinilmesi olmak üzere derhal atmalıdır. Bu işlerde gayri ciddiliğe, şakaya yer olmadığının artık yeterince görülmüş olması gerekmektedir. Karşımızda bir savaş suçlusu ve insanlığa karşı suç işlemiş bulunan Netanyahu ile sonsuz savaşları bitirme vaadiyle seçim kazanıp iş başına gelince hepsinden çark eden bir Trump bulunmaktadır. İkisi de birbirinden pervasızdır, ikisi de birbirinden güvenilmezdir. Bunlardan Trump, Erdoğan'a istediğini yaptırabilmiş olmakla övünmektedir. Bugün Cumhur Koalisyonu, Türkiye'nin stratejik yüküne ve stratejik en zayıf halkasına dönüşmüş durumdadır. Cumhur Koalisyonu'nun iç cepheyi sağlamlaştırmaktan anladığı, terör örgütleriyle müzakere ederek ömür boyu başkanlık garantisi almaya çalışmaktır. Türk vatandaşlığı ve Türk milleti tanımlarının üzerinde oynanarak bölücülere jest yapmak gayreti içindedirler. Ömür boyu başkanlık ve kendi elleriyle zayıflattıkları ekonominin çökmemesi uğruna Erdoğan'a istediğini yaptırabilmiş olmakla övünen Trump'a sesini çıkaramayan, bu son ABD saldırısını bile sadece İran'ın egemenliğine yönelik saldırılar kimden gelirse gelsin tasvip etmiyoruz diyerek kınamadan geçiştiren bir yönetim anlayışı vardır. En büyük milli güvenlik sorunumuz aslına bakarsanız tam olarak da budur. Bilinmelidir ki biz Rusya değiliz. Biz ne beşeri ne de gönül coğrafyamızın sınırlarını milletlere hapishane olsun diye çizmedik. Biz İran değiliz. Dünya ve ahiret arasında haraç kesen bir molla devleti kurmadık. Biz Amerika Birleşik Devletleri değiliz. Bizim tarihimiz keşfedilmiş topraklar üzerinde çoğalan kölelerin değil, fethedilen topraklar üzerinde uzlaşmasını bilen bir akılla vatan inşa etmiştir. Biz Fransa'da değiliz. Biz meşvereti kurduğumuz her otağa binlerce yıl taşıdık. Biz Cumhuriyeti başka milletlerin rızkına ve toprağına tebelleş olmak, sömürgeler oluşturmak için kullanmadık. Biz Almanya değiliz. Kendi tarihine travma nesnesi olarak bakıp da travmatik bir toplum hiç olmadık. Biz vatanı için gerekeni yapanların yaparken de insanlık vicdanına ihanet etmeden şan ve şerefini kaybetmeyenlerin torunlarıyız. Biz İngiltere değiliz. Biz dünyanın 7 kıtasının kanını emip tahtını tahkim edenlerin ahvadı değiliz. Haram ve günahla bezenmiş taşlara boyun eğenlerden de değiliz. Biz hamdolsun İsrail hiç değiliz. Milli şuurumuzu ve milli kimliğimizi Tanrı'yı da aşan bir kibirle ve aymazlıkla inşa etmedik. Tarihsel acılarımızı ve mağduriyetlerimizi masum insanların, çocukların bedenine bomba olarak yağdırmadık. Ez cümle biz Türk'üz, Türk milletiyiz. Cumhuriyetle biz Türk milletiyiz. Cumhuriyetle, meşveretle, adaletle ve hürriyetle var olduk. Egemen olduk ve tarihe mal olduk. Dün böyleydi, bugün böyledir, yarın da böyle olacaktır. Zalimler ve zorbalar ise tarihin parantezinde yok olup gideceklerdir. Unutulmasın ki ihanet dün kazanamadı. Bugün de gelecekte de kazanamayacak ve başaramayacaktır. Bilinsin ki Türk milleti destansı tarihinin her döneminde olduğu gibi yıkım, çözülme ve parçalanma rüyası görenlere geçit vermeyecektir. Bunu idrak edemeyenleri ve korkuya esir düşüp
sessiz kalanları da bu bataklıktan kurtaracaktır. İhanetin işbirlikçilerine ise tarih boyunca bu millet ne yaptıysa yarın da aynısını yapacaktır. Herkes bunu bilmek zorundadır. İhanete nasıl davrandıysa öyle davranacaktır. Andolsun ki öyle olacaktır. Bu da bizim büyük Türk milletine ahdimiz ve yeminimizdir. Değil mi cephemizin sinesinde bir iman, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol, Türk milletinin cephesi asla ve kata sarsılmaz. Hep ileri, daha ileri, en ileri yürüyeceğiz. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cenab-ı Allah'a emanet olun.